Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün size uzun süredir çok istek aldığım bir yaka modelinin anlatımını yapacağım. Apolet omuzlu yaka. Bu anlatımı small beden bir kazak üzerinde gerçekleştireceğim. Kazağın adı Besa kazak. Kullandığım ip, şöyle göstereyim. 100 gramında 280 metre olan 4-4,5 numara şişlerle örmeye uygun bir ip. Ben 3,5 ve 4 numara şiş kullandım. Yakayı dikişsiz bir şekilde ördüğümüz için 3,5 numara 40 cm misinalı şişle başladım. Ardından gövdede 4 numara yine 40 cm'lik misinalı şişe geçtim. İlmek sayıları arttıktan sonra artık 40 cm yetmediği için elinizde ne varsa 80-100 cm uzunluklu şişlere geçebilirsiniz. Dolayısıyla en az 3 tane şiş olması gerekiyor elinizde. Yaka ve omuz anlatımı biraz detaylı ve uzun sürdüğü için bu videoda sadece kazağın roba kısmını anlattım. Bundan sonraki videoda kalan kısmını, yani gövdeyi ve kolları bulabileceksiniz. Kazağa yakadan başladım. Dikişsiz bir şekilde lastiği ördükten sonra robaya geçtim. Robada hem apolet omuzla ilgili çalışmalar başladı hem de yaka düşürme çalışması başladı. Şimdi yaka düşürme çalışması bu kazakta oldukça detaylı ve vakit alan bir uygulama oldu. Eğer onu yapmak istemezseniz videoda onu anlattığım kısımları geçip sonrasında normal yaka örecek şekilde devam edebilirsiniz. Ama bu durumda bakın, burada gördüğünüz şu ön kısmın arka kısma göre daha aşağıda ve yuvarlak duruşunu elde edemezsiniz. Kullanım açısından daha uygun olmayan bir sonuç olur ama dediğim gibi tercih sizin. İsterseniz o şekilde de yapılabilir. Apolet omuz çalışması 3 kısımdan oluşuyor. Videoda göreceğiniz üzere. İlk kısım şu omuz çizgilerinin oluşturulduğu, sabit kaldığı bu kısımların, ama gövdenin ön ve arkanın arttığı kısım. Bakın o kısımda şu ön parçanın ve arka parçanın bu göğüs kısmı için kollara kadar olan genişliğine, gerekli genişliğe ulaşmış oluyoruz. İkinci kısım apolet omuzun bitiminden sonra bakın şurası. Bu kısımda gövde sabit kalırken kollar artırılarak kollar oluşturuluyor. Üçüncü ve son kısım ise hem gövdenin hem de kolların arttığı ve şu kol altı oyuntusunun oluşturulduğu kısım. O kısımda da dediğim gibi her iki tarafta da artışlar yapılarak gerekli hem kol için hem de beden için gerekli ilmek sayılarına ulaşılmış oluyor. Bu videoda sadece bu omuz ve yaka çalışmasına yoğunlaşabilmek için herhangi bir model uygulamadım. Düz örgüyle klasik sade bir kazak çalışması yaptım. Siz eğer tercih ederseniz model uygulamanız da mümkün olacaktır. Evet, artık kazağın yapımına başlayalım. Evet, çalışmamıza her zaman olduğu gibi bir miktar matematikle birlikte başlayacağız. Şimdi başlangıç için bilmemiz gereken bazı bilgiler var. Bunlar öncelikle ipimizle ilgili bazı bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedir? 1 santimetrede kaç ilmek, 1 santimetrede kaç sıra bilgisi. Bunu bulabilmek için daha önce de birçok kez anlattım. Bir deneme parçası örüyoruz. En az 10'a 10 santimetre büyüklüğünde olacak. Biraz daha büyük olursa 12 gibi daha iyi olacaktır. Bir örgü örüyorum. Kullanacağım iple ve şiş numarasıyla. Bunu eğer organik bir ipse özellikle de yıkayıp kurutup ondan sonra ölçü almak daha sağlıklı sonuç verecektir. Şimdi bu deneme parçası üzerinde 10 santimetrede kaç ilmek var ve 10 santimetrede kaç sıra var, bunları ölçeceğim. Bunun için bir mezro ya da bir cetvel kullanarak örgümün üzerinde 10 santimetreyi işaretliyorum ve buradaki ilmek sayısını sayıyorum. Sonra şöyle tutup 10 santimetreyi yine işaretliyorum ve buradaki sıra sayısını buluyorum. Bu bulduğum değerler benim bu örneğim için bakın 21 ilmek ve 31 sıraydı. Bu 10 santimetreden 1 santimetreye geçiş yaparsam ona bölüyorum bu değerleri. Dolayısıyla 1 santimetrede 2,1 ilmek, 1 santimetrede 3,1 sıra değerine ulaşıyorum. Bu küsuratlar önemli. Sakın onları yuvarlamayın. Burada küçük farklar gibi gözükse de sayılar arttığında o ondalıklar büyük farklara yol açacaktır. Şimdi ikinci bilgi olarak boyun çevresi. Ben
small beden bir kazak öreceğim. 46 beden aldım boyun çevresini. Siz kendi öreceğiniz kazağa göre daha geniş isteyebilirsiniz, daha dar isteyebilirsiniz yakasını. Bunu tespit etmeniz lazım. Bu arada şunu da söyleyeyim, ben anlatımımı small beden üzerinden yapacağım ama small, medium, large ve XL şeklinde şöyle bir tablo hazırladım. Burada da diğer bedenler için tahmini tavsiyelerimi hazırladım, çıkardım. Bunları da sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi dediğim gibi small beden için baş ya da boyun çevresini ben 46 beden olarak 46 santimetre olarak aldım. Bu ölçüleri de genellikle internette bulunan beden ölçü tablolarından almaya çalıştım ki standart değerler olsun. Medium için 48, large için 50, X large için 54 santimetre gibi düşünebiliriz bu değeri. Şimdi başlangıç ilmek sayımızı bulmak için boyun çevremiz ya da yaka çevremiz 46 santimetre dedik. 1 santimetrede kaç ilmek olduğunu biliyoruz. 46'yı bu değerle yani 2.1 ile çarparak başlangıç ilmek sayımı 96 ilmek olarak buluyorum. Şöyle yakamıza bunu yazalım. Başlangıç ilmeğimiz. Şimdi yaka düşürme yapacağım. Ben bu uygulamada yine yaka düşürme çalışması biliyorsunuz. Ön yakanın arka yakaya göre biraz daha aşağıda durmasını sağlayan bir uygulama. Bu da insan anatomisine daha uygun olduğu için daha rahat ve konforlu bir kullanım sağlıyor. Bunu da yaklaşık 4 santimetre gibi düşünüyorum. Şimdi 4 santimetrelik bir düşürme yapabilmem için ön yakada bunun kaç sıraya karşılık geldiğini bulmam gerekiyor. Bunu da yine 1 santimetredeki sıra sayısını, sıra bilgisini kullanarak yapacağım. 4 santimetreyi 3.1 sırayla çarptığımda yaklaşık 12.4 sıra yapıyor. Bunu 12 sıra olarak kabul ediyorum. Her dönüm, daha doğrusu yaka düşürme adımı 2 sıradan oluştuğu için bu bana 2'ye bölüyorum. 12'yi 6 adımlık bir yaka düşürme çalışması yapacağım sonucunu üretmiş oluyor. Şimdi başlangıç için bu bilgileri elde ettikten sonra şu çizim üzerinde yine bunları kullanarak biraz daha açıklama yapayım size. Dediğim gibi 96 başlangıç ilmek sayımız. Şimdi ben apolet omuzları çok kalın istemiyorum. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha kalın olabilir, daha ince olabilir. Ben 12 ilmek olarak alacağım. Onu da şöyle yazayım. Dolayısıyla her iki tarafta 12'şer ilmeği apolet omuzlara vermiş oldum. 96'dan 12, 12, 24 ilmeği çıkardığımda 72 ilmek kalıyor. Onu da 2'ye böldüğümde arkaya ve öne kalan ilmek sayılarını bulmuş oluyorum ki o da 36 ilmek yapıyor. Şimdi bunları da yerleştirdikten sonra gelelim yaka düşürme çalışmamıza. Dediğim gibi 6 adımlık bir yaka düşürme çalışması yapacağım. Burada bakın şöyle yapacağım. Burası ön parçamız, şurası arka parçamız. Ön parçamızda şuraya omuzdan itibaren 6 tane nokta işaretliyorum. Bu 6 tane adımı gösteriyor bana. Bunların mesafelerinde buradan itibaren ilmek sayıları bakın şöyle olacak şekilde 1, 1, 2, 2, 3, 3 olacak şekilde ayarladım. Her iki tarafa bunları yerleştiriyorum. Bir de arkanın da yine dümdüz değil de bir tık arka yakanın da hafif de olsa bir oyuntulu olmasını istediğim için 2 aşamalı burada da yaka düşürme çalışması yapacağım. Onları da 2'şer ilmekle arka tarafa yerleştirdim. Şimdi şu sayıları belirlerken neyden faydalandım? Bakın ön ilmek sayım yani buradan şuraya kadar olan ilmeklerim 36 ilmekti. Şu önde kalan ilmekleri yaklaşık bu değerin ben hep 3'te 1'i gibi düşünüyorum. Yani 36'nın 3'te 1'i 12 gibi düşünürsem bu ön tarafı diğer kalan kısımlarına da her iki tarafa da 12'şer ilmek kalıyor. Dolayısıyla bu 6 tane adımı 12 ilmeği oluşturacak şekilde yerleştirdim. Onları da dediğim gibi 1, 1, 2, 2, 3, 3 şeklinde belirledim. Şimdi bunu da belirledikten sonra apolet omuza dair bir iki temel bilgi paylaşayım.
Apolet omuzlarda çalışmamız 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşamamız, ikinci aşamamız ve üçüncü aşamamız. Bunlar neler? Bakın birinci aşamayı şöyle baktığımızda apolet omuzun bu 12 ilmekle başlayıp aynen devam ettiğini görüyoruz. Ve şu mavi noktalarla belirttiğim, bakın şu noktalar benim artırma yapacağım yerleri gösteriyor. Şimdi şu birinci aşamada sadece apolet omuzun, birazdan uygularken daha iyi anlayacaksınız ama kısaca özetleyeyim. Dış taraflarında artırma yapacağız. Yani içerideki bu 12 ilmeğimiz sabit kalacak. Ve burada bütün bu artırmalarda artırma yönlerimiz çok önemli. Sonucun düzgün bir görüntüye sahip olması için mutlaka bu artırma yönlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bu benim deneme için ördüğüm bir çalışma. Şuradaki artış, şurası bakın apolet omuzumuz. Şuradaki artış noktalarına bakarsak bakın ne kadar düzgün bir şekilde her iki tarafta güzel bir görüntüsü var. Eğer bu artış yönlerine dikkat etmezsek bu görüntüyü elde etmemiz mümkün değil. Bu gerçekten önemli bir nokta. Bu çalışmada bakın bu ilk 1 numaralı dediğimiz kısmı ben ördüm. Apolet omuz. Bakın aynen hiç artmaksızın buraya kadar devam etti bu çalışmada. Şimdi buradan yine devam edeyim. Dediğim gibi bu ilk kısımda sadece şu ayraçlarla işaretlediğim, bakın şöyle göstereyim. Şurada ayraçlarla işaretledim apolet omuzun ilmeklerini. Bu ilmeklerin bu tarafta öncesinde, bu tarafta da sonrasında, yani dış taraflarında artırmalar yapıyorum ilk kısımda. Şimdi bu kısımda sadece bu yaptığımız artırmalarla ön ve arka ilmek sayılarımız artıyor. Omuz ilmek sayımız sabit kalıyor. İkinci aşamaya geçelim. İkinci aşamada bakın artırma noktalarımız apolet omuz ayraçlarımızın ya da sınırlarımızın iç tarafında. Bu da demektir ki iç tarafta artırdığımız için, yani bu ayraçların iç taraflarında burada artırmalar yaptığımız için artık omuz ilmeklerimiz artmaya başlayacak bu noktada. Ve sadece de burada yaptığımız için bu artırmaları sadece omuz ilmeklerimiz, yani kol ilmeklerimiz, daha doğrusu buradan itibaren kol ilmeklerimiz başlıyor. Kol ilmeklerimiz artıyor bu noktada. Ön ve arka ilmeklerimiz ise sabit kalıyor ikinci aşamada. Üçüncü aşamamız ise her iki tarafında, yani bu ayraçlarımızın hem önce hem sonrasında iki tarafta da artırmalar yapıyoruz. Bu da demektir ki bu aşamada yaptığımız artırmalarla hem kol ilmek sayılarımız hem ön ve arka ilmek sayılarımız artmış oluyor. Şunu da söyleyeyim en baştan, 1 numaralı bölgede artırmalarımızı her sırada yaparken 2 ve 3 numaralı bölgelerde 2 sırada bir yapacağız. Bunları uygulamaya geçtiğimizde daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şu artırma yönlerini de bakın şöyle göstereyim. Şu birinci bölgede bakın ok bu şekilde sağa dönüyor. Yani bu noktaya geldiğimde artırmamı burada dışarıya, omuz içine değil omuzun dışına bakacak şekilde, yani sağa doğru yapacağım. Devam ediyorum. Buradaki yapacağım artırma içeriye doğru olacak. Dolayısıyla sola doğru. Tekrar sağa doğru, tekrar sola doğru şeklinde. Yine diğer bütün noktalardaki artırmalarımızı da bu şekilde işaretledim. Geldiğimizde uygulama yaparken bunları daha net anlayacaksınız. Bir de şu çizimi de kısaca özetleyeyim. Dediğim gibi başlangıçta bizim boyun çevremizi ben 46 aldım small beden için. Diğer bedenleri de bakın buraya yazdım. 48, 50, 54 şeklinde boyun çevremiz. Burada bu bahsettiğim 1, 2 ve 3 numaralı artırma bölgelerini bakın işaretledim. 1 numara tamamen bu apolet omuzdaki artırmalarımız. Şu bölgedeki artırmalarımız. 2 numara sonrasında gövdenin sabit kalıp, bakın gövde sabit bir şekilde iniyor. Burada gövdemiz artmıyor ama kollarımız artıyor. O bölgemiz. Üçüncü bölgemizde hem gövdenin hem de kolların ilmek sayısının arttığı bölgemiz. Evet, kısaca bu şekilde ilk hesaplamalarımızı yaptıktan sonra şimdi uygulamaya başlayalım. Evet, örmeye başlayacağım. Kullanacağım ip de bakın şöyle göstereyim. 100 gramında 280 metre olan bir ip.
4-4,5 numara şiş önerilmiş. Ben lastiklerde 3,5 numara, gövde kısmında da 4 numarayla öreceğim. Şimdi ilmek alarak başlayacağım. 3,5 numara 40 santim misinalı bir şişle başlayacağım. Yuvarlak bir şekilde dikişsiz öreceğiz. O nedenle misinalı şiş olması gerekiyor. Yaka ilmeklerimiz çok fazla olmadığı için de 40 santim misinalı şişle örerseniz çok daha kolay olur. Eğer daha uzun 100 santimetre gibi bir şişiniz varsa misina boyu olarak, o zaman da Magic Loop tekniğiyle örebilirsiniz ama sizi daha fazla zorlayacaktır. Yani 40 santim kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi başlangıç ilmek sayım 96, ipimden 96 ilmeğe yetecek kadar ayırıp şöyle 1-1,5 metre kadar ilmek almaya başlıyorum. İstediğiniz yöntemle ilmek alabilirsiniz. 96 ilmek alarak örgüme başlıyorum. ...96 tane ilmek aldım. Şimdi bir tane de ilave kaynaştırma ilmeği alıyorum. Yani 97. ilmeği aldım şu an. O ilmeği şimdi her iki tarafı birbirine bağlamak için kullanacağım. Onu da şöyle yapıyorum. Bakın şu ilmekleri önce düzgünce şu alt çizgileri dönmeyecek şekilde bakın şöyle şişe yerleştiriyorum. Bu önemli. Sonra bir daha düzeltme şansınız olmaz. Düzgün bir başlangıç hattının oluşması için buna da dikkat ederek ilmekleri şöyle şişin uçlarına doğru getiriyorum her iki tarafta. Bu en başta aldığım ilk ilmek bakın. Onu sol şişten sağ şişe alıyorum. Burada bu fazladan aldığım 97. ilmeği, yani bu taraftaki son ilmek, onu bu ilmeğin üzerinden şöyle atlatıyorum ve boşa alıyorum. Sonra şu iplerimi de şöyle gerginleştiriyorum. Bakın şu an tekrar 96 tane ilmeğimiz var ve her iki tarafta birbirine bağlanmış oldu. Buraya sıra başımı ifade etmek üzere bir tane ayraç yerleştiriyorum ve örmeye başlayacağım. Şimdi normal bir düz bir ters lastik öreceğim yakada, ama başlangıç için biraz daha esnek olması için daha önce de kullandığım bir yöntem var, onu yapacağım. Şimdi bir düzle başlayacağım. Düzleri normalde alıp örüyoruz normal lastik örgüsünde, ama bu defa dediğim gibi bu esnek başlangıç yapabilmek için şöyle yapacağım. Şişimi alttan şöyle tekrar alalım ayracımızı. Bakın şişi şöyle alttan geçiriyorum. Bu düz ilmeği alıyorum. Ve şöyle bir takla attırıyorum o ilmeğe tekrar. Bu tarafa alıp şişe takıyorum. Ve o şekilde örüyorum. Bir döndürmüş oldum yani bu ilmeği. Tersleri normal örüyorum. Tekrar yapacağım bakın. Direkt almak yerine bu ilmeği şişi şöyle alttan geçiriyorum. İlmeği alıyorum. Çeviriyorum bu ilmeği. Şişe geriye takıyorum, öyle örüyorum. Bu uygulama bu kısmın biraz daha esnek ve daha dolgun durmasını sağlayacaktır. Sonra tersi normal örüyorum. Bir kez daha yapayım. Bakın şişi alttan geçirdim. Düz ilmeği aldım. Çevirdim. Tekrar şişe aldım ve ondan sonra ördüm. Arkasından bir tane ters ördüm. Evet, bu ilk sıramızı sadece böyle öreceğiz. Bütün dolanarak başlangıç noktasına kadar devam edelim. Son 2 ilmekteyim. Yine düz ilmeği bu şekilde ters çevirip örüyorum. Ardından son ters ilmeği de örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi bundan sonrası örgünün normal bir düz bir ters lastik şeklinde devam edecek. Düzleri düz, tersleri ters öreceğim. Turlar halinde örerek istediğim uzunluğa kadar lastiği tamamlayacağım. Evet, lastiği tamamladım. 8 sıra ördüm. Uzunluğu da hemen şöyle ölçeyim. Bakın yaklaşık 3 santimetre oldu. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi artık bu noktadan itibaren lastiği bitirip düz örgüye başlayacağım. Aynı zamanda bu ilk sırada yaka düşürme için geri dönüşleri yapacağımız, bakın bu ayraçları işaretlediğimiz noktaları belirleyeceğim. Bu arada şu an başlangıç noktasındayım. Bu kırmızı ayracımın olduğu nokta. O nokta bakın çizimimizde şurası. Şu noktamız. Şimdi buradan itibaren ayraçları yerleştirmeye başlayacağız. Aynı zamanda lastik bittiği için 3,5 numaradan 4 numara şişe geçiş yapacağım. Şimdi aldım 4 numaralı şişimi.
Şimdilik şöyle kalsın kırmızı ayracımız. Bakın 2 ilmek sonra ilk ayraç var. Onu hemen yerleştireceğim. 2 tane ördüm ve bir tane ayraç yerleştirdim. Bu arka parçanın ilk geri dönüş noktası. Sonra 2 ilmek daha örüp 1 2 bir ayraç daha yerleştiriyorum. Şimdi sırayla devam ediyoruz. Bakın 4 ilmek geçtim burada. Diğer tarafta da 4 ilmek olacak. Toplam 8 ilmek. Arka ilmek sayımız 36 idi. 36'dan 8'i çıkardığımda bu arada 28 tane ilmek kaldı. Onları örüyorum şimdi. ...28 tane ilmeği ördüm. Şimdi bakın şu noktadayım. Yine oraya bir ayraç yerleştiriyorum. Ardından 2 ilmek örüp ikinci ayracı yerleştiriyorum. 1 2 sonra tekrar 2 ilmek örüp omuz sınırına geliyorum. Onları bakın şöyle farklı renkle işaretleyeceğim ki takip etmemiz kolay olsun. Burası bu taraftaki omuz çizgimiz. Arada 12 tane omuz ilmekleri var. Onları örüyorum. ...12 tane ilmeği ördüm. Şimdi omuzun alt tarafını işaretliyorum. Devam ediyorum. Ön geri dönüş noktalarına geldik. Bakın bir ilmek, sonra bir tane ayraç, tekrar bir ilmek, tekrar bir ayraç, ardından 2 ilmek, bir ayraç, tekrar 2 ilmek, tekrar ayraç, ardından 3 ilmek, ayraç ve tekrar 3 ilmek. Ve bu taraftaki son ayracı yerleştiriyoruz. Şurayı tamamladık. Arada 12 tane ilmeğimiz vardı hatırlarsanız. Her iki tarafta 12 12, ortada da 12 ilmek vardı. Şimdi onları örüyorum. ...12 ilmekten sonra şimdi buradaki ayraçları yerleştirmeye başlayacağız. Onlara da sarı renkleri yerleştireceğim. İlkini yerleştirdim, sonra 3 ilmek. 1 2 3 ayraç, tekrar 3 ilmek, 1 2 3 tekrar ayraç, ardından 2 ilmek, 1 2 tekrar 2 ilmek, 1 2 bir ilmek, ve tekrar bir ilmekle yine apolet omuz ilmeklerine ulaşıyorum. Bir tane ilmeği örüyorum ve bu ayracımı yerleştiriyorum. Şimdi bu noktadayım. Aradaki son 12 tane ilmeğim kaldı. Hemen kontrol edelim. 2 4 6 8 10 12. Evet. Onları da örüp başlangıç noktasına geliyorum. Evet, 3,5 numaralı şişimiz, işimiz bitti, onunla kenara aldık. Şimdi ayracı başlangıç noktamızı yine yerleştirelim. Şimdi şöyle baktığımızda bakın burada geri dönüş yapacağımız, işaretlediğimiz bütün noktaları görüyoruz. Renkleri de farklı yaptım ki takip edebilmek sizin için daha kolay olsun. Şimdi bakın bu yeşil ayraçlar arkanın sağ tarafındakiler.
mavi ayraçlar arkanın sol tarafındakiler. Şuradaki koyu mavi ayraçlar önün sol tarafı. Sarı ayraçlar sağ tarafı. Bu şu yavru ağzı diyebileceğim renklerse bakın bizim omuz ilmeklerimizi sınırlayan çizgiler, sadece başlangıç noktamız kırmızı. Şimdi buradan itibaren artık artışlara başlayacağız. Aynı zamanda da kısa satırlarımızı, yani yaka düşürme çalışmasını da başlatacağız. Burada hemen hareketimiz nasıl olacak onu anlatayım. Şu noktadayız. Buradan başlayacağız ve yine yönümüz bu şekilde olacak. Şimdi 2 ilmek ördükten sonra bakın şu ilk noktaya ulaşıyorum. İlk geri dönüş noktamız burası. 1 numara. İşaretliyorum. Buradan geri döneceğim. Devam etmeyeceğim bu tarafa doğru. Geri döneceğim. Buradaki bakın ilk noktaya geleceğim. Burası 2. numaramız. Devam ediyorum. Yine geriye dönüp bu şekilde devam edeceğim. Burası 3. nokta. Tekrar geriye döneceğim. Burası 4. nokta. Buradan devam edeceğim. Artık şuradaki geri dönüşlerimiz bittiği için buradan devam edeceğim. Diğer tarafa geleceğim ve bakın şurası 5. noktamız. Buradan döneceğim. Şuraya 6. noktaya geleceğim. Sonra tekrar devam edeceğim. Bakın burası 7. noktam. Buradan tekrar devam edeceğim. 8. noktam. Buradan tekrar geriye döneceğim. Burası 9. noktamız. Devam edeceğim. Buraya geleceğim. 10. noktamız. Şu yani. Buradan devam edeceğim. Burası 11. Tekrar devam edeceğim. 12. Tekrar devam edeceğim. 13. 14. 15 ve 16. Şimdi bu şekilde hareketimizi bu numaralara göre yapacağız. Şimdi başlangıç noktasındayım. Buradan hareket ederken bakın ilk dönüş noktamız 2 ilmek sonraki 1 numaralı dönüş noktamız. Ama bu yönde giderken bakın şu artırma işaretlerimize bakalım, noktalarımıza. Burası bizim, şu hat daha doğrusu bu sınırın hemen üstü bizim artırma noktamız. Dolayısıyla hareket ederken hemen daha yolun başında bir tane artırma yapıp ondan sonra devam ediyorum. Buradaki artırma yönüme bakarsam bakın sola doğru. Yani olduğum noktadan sola, dışarıya doğru. Omuz çizgisinin dışına doğru. Dolayısıyla sola artırmayla bu noktada başlıyorum. Şimdi sola artırmayı bütün örgümüz boyunca şunu ifade edeyim. Sola artırmayı yapmak için bakın aradaki ipi şöyle kaldırıp şu 2 ilmeğin arasındaki ipi kaldırıp şöyle takıyorum şişe. Böyle taktığımda sola artırma yapmış olacağım şimdi arkadan örerek. Sağ artırmada ise yine bakın bu aynı ipi kaldırıp şöyle takıyorum. Aradaki tek fark bu. Bu iki detayı öğrenirseniz bütün artırma noktalarında sağ mı sol mu sadece ona bakmanız yeterli. Bu ipin yönünü doğru bir şekilde şişe taktığınızda doğru artırmayı yapmış olursunuz. Dediğim gibi şu an sola artırma yapmam lazım. O nedenle ipi bakın böyle takıyorum. Ve delik olmaması için de bu önden değil arkadan örüyorum. Evet, şimdi bu artırmayı saymıyorum. Bunun haricinde bakın 2 tane ilmek ilerlemem lazım dönüş noktasına. Zaten ayracımız var. 1, 2. Oraya geldim. Bu ayracın işi bitti. Çıkardım. Bir numaralı noktadayım. Buradan devam etmiyorum ve geriye dönüyorum. Şimdi Alman kısa satırlar yöntemini nasıl uyguluyoruz? Bakın bir kere bu tekniği kullanmamızın sebebi bu geri dönüş noktalarında böyle delik ve kötü bir görüntü oluşmaması için, devam eden düzgün bir görüntü oluşması için yapıyoruz. Bunu şöyle yapacağım. Bu en son ördüğüm ilmeği sol şişten sağ şişe aldım ve şöyle geriye doğru çekerek ipi bakın çift ilmek haline getirdim. Şöyleydi ilmeğimiz, bakın bir tane ilmekti. İpi şöyle çekerek çift ilmek haline getirdim. Ve ipi öne aldım. Çünkü bakın arka yüzdeyim. Örgünün arka yüzündeyim. Şimdi devam ediyorum. Omuz sınırına geleceğim tekrar. Ki orası kırmızı ayracımızın olduğu nokta burada. Yine bakın bu hatta olduğum için yine artırma yapacağım. Hem ön yüzde hem arka yüzde bu omuz çizgilerine her geldiğimizde artırma yapacağız bu süreçte. Şimdi
Yine yönümüz sola doğru. O nedenle bakın bu en son aradaki ipi, şu aradaki ipi yine sola olduğu için bakın böyle takıyorum şişe. Ama bu defa ters yönde olduğum için örgüde ters öreceğim. O nedenle bakın şöyle arkadan alıyorum. Yine delik olmaması için çaprazlayarak alıyorum. Eğer böyle örersem bakın zaten görünüyor, kocaman bir delik oluşur. O nedenle arkadan şöyle alarak örüyorum. Artırmamı yaptım. Omuz noktasına geldim. Aradaki 12 tane ilmeğimi örüyorum ve ön kısmına geçeceğim örgünün. Evet, omuz çizgisine geldim. Bakın buradaki ayracımız. Onu alıyorum. Bu ayraçlarımızın arasındaki 12 ilmekler hep sabit kalacak. Ona çok dikkat edelim. Artırmalarımızı hep dış tarafta yapacağız. Bu 1 numaralı artış bölgesi boyunca buradaki ilmek sayımız hep 12'de kalacak. Şimdi ayracı aldım. Ondan sonra artıracağım. Bakın buradaki artış yönümüz sağa doğru. Dolayısıyla nasıl yapacağım? Yine aradaki ilmeği alıp şişe bakın böyle takacağım bu defa. Çünkü sağa doğru artış yapacağım. Ters öreceğim, arka yüzdeyim. O nedenle şuradan alıyorum ki yine çaprazlayarak şöyle alırsam delik oluşur. Şuradan alarak ters örüyorum bu ilmeği. Şimdi buradaki artışımızı da yaptık ve bir ilmek sonra 2 numaralı dönüş noktamız var. Bir ilmeği örüyorum. 2 numaralı dönüş noktamız. Dilerseniz bu ayraçlara numaralar takabilirsiniz. Takip etmeniz daha kolay olur. İlk defa yapacaksanız. O da bir tüyo olmuş olsun. İşinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi 2 numaralı ben şöyle yapacağım. Çıkardığım ayraçları işaretleyeceğim. Az önce biri çıkarmıştım. Şimdi 2'yi çıkarıyorum. Çıkardım. Dolayısıyla 2'yi işaretledim. Ve buradan tekrar geriye dönüyorum. Yani bu tarafa devam etmiyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Çünkü 3 numaralı dönüş noktamız burada. Şimdi buradan döndüğümde bu omuz hattına geldiğimde yine artışımı yapacağım. Sağ artış olacak. Döndüm. Şimdi öncelikle burada yine Alman kısa satır tekniğini uygulayarak bakın çift ilmek haline getireceğim bu ilmeği ki bu geri dönüşte şu kocaman bir delik oluşmasın, güzel görünsün. İpi öne aldım. Bu son aldığım ilmeği sol şişten sağ şişe geçirip bakın şöyle çekerek yine çift ilmek haline getirdim. Şimdi örüyorum. Geldim omuz hattına. Burada artırmamı yapacağım. Ne demiştik? Burada sağ artırma yapacağız. Hemen bakın en üstteki ipi şu alıyorum. Sağ artırma olduğu için şişe böyle taktım. Ve bu sefer önden örüyorum çaprazlayarak ki yine delik oluşmasın. Sağ artırmamızı yaptık. Omuz hattına geldik. 12 ilmeğimizi örüyoruz. Evet, başlangıç noktasına tekrar geldim. Bakın şu noktadayım. Yine artırmamı yapacağım ve 3 numaralı geri dönüş noktasına geleceğim. Buradaki artırmamız yine sola doğru. Aradaki ilmeği böyle alıyorum şişe. Birkaç defa yaptığınızda zaten o yönü aşina olmuş olacaksınız. Daha kolay gelecek. Arkadan örüyorum ki çapraz delik oluşmasın. Bakın şöyle bir daha göstereyim. Böyle değil, şöyle arkadan. Bunu ördükten sonra devam ediyorum. Bakın bir önceki sırada çift ilmek haline getirdiğim ilmeğe geldim. Şu 1 numaralı geri dönüş yaptığım noktada. Bakın görünüyor zaten çok net bir şekilde. O ilmeği şöyle o iki ucunu birden tutarak şöyle örüyorum. Ve bakın çok düzgün bir geçiş oluşuyor bu sayede. Hiç geri döndüğümüz bile belli olmaksızın. Şimdi devam edelim. 3 numaralı geri dönüş noktasına geldim ve ayracımı çıkarttım. İşaretliyorum. Buradan tekrar geri döneceğim. Çünkü 4 bakın burada. Dönüyorum. Yine tek ilmeği bakın alıp sol şişten sağ şişe çift ilmek haline getirdim. Arka yüzde olduğum için ipi öne aldım. Ters örerek devam edeceğim. Omuz hattına geldiğimde artırmayı yapacağım. Bakın ayraçtan önce yapıyorum ki ayraçların arasındaki ilmek sayısı değişmesin.
Bu yöndeyiz. Nereye artıracağız yine bakın. Sola artıracağız. Tekrar bu ilmeği sola arttırmak için bu şekilde şişe alıyorum. Arka yüzde olduğum için de şöyle çaprazlayarak örüyorum. Delik oluşmaması için. Aradaki 12 tane omuz ilmeklerimizi örelim. ...12 tane ilmeği ördüm. Ayracı aldım. Ayracın dış tarafında, yani bu tarafta artırmamı yapacağım. Artırma yönü bakın sağa doğru. Aradaki ipi sağ artırma yapmak üzere bu şekilde şişe aldım ve önden çaprazlayarak ördüm. Şimdi devam ediyorum. Yine bir önceki 2 numaralı geri dönüş noktasında çift ilmek haline getirdiğim bakın o ilmeğe gelene dek geldim. Bu defa ters yönde olduğum için şöyle yine ilmeğin ikisine birden şişimi geçirip bakın buradan ikisini birden örerek alıyorum. Devam edeceğim. Bir ilmek sonra 4 numaralı geri dönüş noktasına geldim. Ayracı çıkardım. Buradan geri döneceğim. Çünkü bakın 5'i bulmalıyım. Bu şekilde devam edip 5 numaralı geri dönüş noktasına geleceğim. Şimdi burada bu hareket esnasında şu noktada, bu noktada artışlarımı yapacağım. Devam edeceğim. Buraya geleceğim. Bakın burada yapacağım. Devam edeceğim. Burada yapacağım ve 5 numaralı geri dönüş noktasına ulaşacağım. Şimdi burada geri dönüyorum. Önce son ördüğüm ilmeği çift ilmek haline getiriyorum ve omuz hattına kadar örüyorum. Pembe ayraca geldim. Buradaki ilk artırmam sağa doğru. Şöyle yapacağım. Aradaki ilmeği bakın bu ilmek şişe aldım. Sağa doğru yapacak şekilde önden çaprazlayarak örüyorum. Şimdi omuz ilmeklerimizi örelim 12 tane. Evet, oraya geldim. Şu noktadayım yani. Buradaki artırmam bakın sola doğru. Onu yapıyorum. Şöyle takıyorum sola doğru olduğu için ve arkadan örüyorum. Şimdi devam edeceğim. Bu hareketlerimiz esnasında önümüze çıkan çift ilmekleri yine her iki ucundan birden tutarak örüyoruz. Bakın buradaki şu 3 numaralı geri dönüş noktasındaki çift ilmeğe geldim. Onu şöyle ikisini birden tutarak ördüm. Ve devam ediyorum. Şimdi arka ilmeklerini öreceğim. Ve buradaki omuz hattına geleceğim. Evet, bakın yolumun üzerinde 8 ve 6 numaralı geri dönüş noktaları var. Onları geçiyorum şimdilik. Çünkü amacım 5'e gitmek. Hiçbir şey yapmaksızın onları geçtim. Ve omuz hattına geldim. Buradaki artırma yönümüze bakalım. Bakın sağa doğru. Ayracın dışında. Aradaki ilmeği sağa doğru olduğu için bu şekilde aldım ve önden çaprazlayarak ördüm. Şimdi omuz ilmeklerimiz 12 tane. Evet, 12 taneyi ördüm. Ayracı aldıktan sonra dış tarafta yine artırmamı yapıyorum. Bakın sola doğru. İpi bu defa böyle aldım ve arkadan şöyle ördüm. Sonra bakın bir ilmek sonra 5 numaralı geri dönüş noktasına ulaşıyorum. O bir taneyi örüyorum. Bakın 5 numaralı noktamız, ayracını çıkardım. İşaretledim. Buradan geriye döndüm. Çünkü altı bakın burada. Oraya giderken yine burada ve burada artışlarımızı yapacağız. Geri döndüm. Önce ilmeği çift ilmek haline getirdim. Arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Omuz çizgisine geldim. Artışımı yapacağım. Bu yönde neydi? Sola doğruydu.
Bakın aradaki en son ilmeği şöyle şişimi geçirerek alıyorum ve sola olduğu için bu şekilde şişe takıyorum. Arkadan örüyorum. Şimdi omuz ilmeklerimiz 12 ilmek. Şimdi 12 ilmeği ördükten sonra bu taraftaki artışı yapacağım. Burada artışlarımız sağa doğru ve 2 ilmek sonra 6 numaralı geri dönüş noktasına geleceğim. Önce sağa doğru artırmamı yapıyorum. Önden alıyorum ilmeği. Ve 6 numaralı dönüş noktasına geldim. Bunu da çıkarttım. İşaretledim. Şimdi 7 numaralı noktamız bakın burada. O nedenle tekrar geriye dönüyorum. Geriye döndüm. Son ördüğüm ilmeği çift ilmek haline getirdim. Devam ediyorum. Bu yönde hareket ederken yine artırmalarımızı yapacağız. Omuz çizgisine geldim. Ayraçtan önce sağa doğru bir artırma yapıyorum. Bakın hep gözüm şemada, çünkü bana ne yapacağımı söylüyor. O nedenle mutlaka bu şekilde çalışmanızı tavsiye ederim. Sağa doğru kaldırdım ilmeği bu şekilde ve önden batarak aldım. Aradaki 12 tane ilmeğimi örüyorum. Evet, ayrıca aldıktan sonra dış tarafında artışımı yapacağım. Sola doğru olacak. Aradaki en son ilmeği, bakın şu ilmek, kaldırıyorum. Sola doğru olacak şekilde, yani böyle. Ve arkadan örüyorum. Şimdi devam edeceğim. 7 numaralı geri dönüş noktasına. O arada 5 numaralı geri dönüş noktasında bakın çift ilmek haline getirdiğim ilmeğe geldim. Onu bu şekilde ördüm. Devam ettim. Bir ilmek sonra 7 numaralı geri dönüş noktasındayım. Ayrıca aldım, işaretledim. Buradan geri dönüyorum. Bakın 8 burada. Geri döndüğümde yine buralarda artışlarımı yaparak bu noktaya geleceğim. Önce çift ilmek haline getirdim. Devam ediyorum. Omuz hattına geldim. Artırma yönüm sola doğru. İlmeği bu şekilde taktım. Arkadan çaprazlayarak ördüm. 12 tane omuz ilmeklerimi örüyorum. Onları ördükten sonra ayracın dışında artırmamı yapacağım. Bakın bu yönde sağa doğru ipi bu şekilde kaldırıyorum ve önden çaprazlayarak örüyorum. Devam edeceğim 8 numaralı geri dönüş noktasına. Şimdi sona kadar hep bu şekilde devam edeceğiz ama ilk defa yapanlar için ben anlatacağım en son noktaya kadar. Eğer siz anladıysanız ve yapabileceğinizi düşünüyorsanız bundan sonrasını tekle devam edebilirsiniz. Bakın bu arada ben yine çift ilmeğe geldim. Şu 6 numaralı dönüş noktasındaki çift ilmeğe, onu ördüm. Sonra devam ediyorum 2 ilmek sonra 8 numaralı geri dönüş noktası. Ayrıca aldım, işaretledim. Şimdi 8'den sonra bakın 9 burada, yine geriye döneceğim. Yine artırmalarımı yapacağım ve 9'a ulaşacağım. Biraz daha hızlı geçmeye çalışacağım artık. Sanıyorum anlaşıldı ne yapmaya çalıştığımız. Geri dönüşlerde hep önce çift ilmeği yapıyoruz. Sonra devam ediyorum. Omuz hattına geldim. Geri dönüş ilmek artırma yönüm sağa doğru. Hemen en üstteki aradaki ilmeği alıyorum. Sağa doğru olduğu için böyle örüyorum. Omuz ilmeklerimi örüyorum. Her seferinde bu ilmeklerin 12 tane olduğunu kontrol edin.
yanlışlıkla arada artırma yaparsanız tamamen tasarım bozulacaktır. Şimdi bu noktaya geldim. Çıkış tarafındaki artış yönümüz bakın sola doğru. O nedenle ipi şöyle aldım ve arkadan çaprazlayarak ördüm. Şimdi devam ediyorum. 8'den 9'a geleceğiz. Bir önceki 7 numaralı geri dönüş noktasındaki çift ilmek, onu ördüm. Ondan sonra arada 2 ilmek var ve 9 numaralı geri dönüş noktama ulaştım. Onu da işaretleyelim. Buradan şimdi geri döneceğim. Bakın onu arıyorum. 10 burada. Buradan geri döneceğim ve bu yolları kat ederek 10 numaraya geleceğim. Bu sırada neler yapacağım? Bakın buradaki artışları yapacağım. Devam edeceğim. Buradaki artışları yapacağım ve 10 numaraya ulaşacağım. Geri döndüm. Çift ilmek yaptım. Arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Burada artırmamız bakın hangi yöndeydi? Sağ sola doğru. İpi böyle aldım. Arkadan ördüm. Omuz ilmeklerimi örüyorum. 12 ilmekten sonra ayrıca geçirip bu taraftaki artışımız sağa doğru. Aradaki ilmeği bakın bu şekilde aldım ve önden çapraz bir şekilde ördüm. Şimdi devam ediyorum. Arka ilmeklerine geçip bu tarafa geleceğim. Bu esnada karşıma çıkan çift ilmeği örüyorum. Devam ediyorum. Evet, başlangıç noktasında yani buradayım. Artışım bakın sola doğru. İpi böyle aldım ve çaprazlayarak bu şekilde ördüm. Omuz ilmeklerimi örüyorum. Omuz ilmeklerinden sonra ayrıca alıp alt taraftaki artırmayı yapacağım. Bakın burada sağa doğru. Şöyle taktım şişe ve önden çapraz ördüm. Şimdi devam ediyorum. 10 numaralı ayrıca geleceğim. Arada bir tane çift ilmek çıktı karşıma. Onu örüyorum. O 4 numaralı geri dönüş noktasıydı. 2 ilmek daha örüp 10 numaralı geri dönüş noktasına ulaşıyorum. İşaretleyelim. Buradan yine geri döneceğim. 11'e gideceğim. Bakın aynı yolları kat edeceğim. Buralarda yine artırmalarımı yapacağım ve 11'e ulaşacağım. Geri döndüm. Çift ilmek yaptım. Şöyle. Omuz hattına geldim. Sağ artırmamı yapıyorum. Omuz ilmeklerini örüyorum. Evet, burada ayrıca alıp ayracın dışında bu defa sol artırma yapıyorum. Devam ediyorum. Diğer tarafa kadar. Evet, bu yöndeki ilk ayraca geldim. Sağa doğru artışımı yapacağım. Omuz ilmeklerimi öreceğim. 12 ilmeği ördüm. Ayraca geçirdikten sonra sol artış yapacağım. Ve devam ederek 11 numaralı dönüş noktama geleceğim.
9 numaranın çift ilmeği, bakın onu örüyorum. Devam ediyorum. 2 ilmek sonra 11 numaraya ulaşıyorum. İşaretliyorum ve geriye dönüyorum. Yine aynı yolları kat edeceğiz. Buralarda artışlarımızı yapıp buralarda artışlarımızı yapıp 12 numaraya geleceğiz. Çift ilmek yaptım. Evet, bu noktadayım. Sola dönüşümü yapıyorum. Omuz ilmeklerimi örüyorum. Şimdi bu noktadayım. Sağ artış yapacağım. Düzelteyim. İpin katı ayrıldı. Şöyle. Evet, şimdi oldu. Şimdi devam edeceğim. Bu tarafa geliyorum. Başlangıç noktasındayım. Sola artış yapacağım. Omuz ilmeklerimi öreceğim. Bu noktadayım. Sağ artış yapacağım. Devam ediyorum. 12 numaralı geri dönüş noktasına geleceğim. On numaranın çift ilmeğini örüyorum. Ve 2 ilmek sonra 12 numaraya ulaşıyorum. İşaretleyelim. Şimdi buradan döneceğim. Bakın 13 burada. Yine aynı şekilde artırmaları yaparak devam edeceğim. Çift ilmek yaptım. Bu noktadayım. Sağ artış yapacağım. Bu arada bakın artış noktalarımız belirginleşmeye başladı. Oldukça düzgün bir şekilde oluşuyor. Devam edelim. Omuz ilmeklerini örüyorum. Evet, bu noktada sola artış yapacağım. Devam ediyorum diğer tarafa. Evet, bu noktadayım. Sağ artışımı yapıyorum. Omuz ilmeklerimi örüyorum. Şimdi alt taraftayım. Sol artış yapacağım. Ve devam edeceğim 13 numaralı geri dönüş noktasına. Evet, yine çift ilmeğe geldim. 11 numaranın çift ilmeği. Onu ördüm. Şimdi 3 ilmek sonra 13'e ulaşıyorum. 1 2 3. 13'ü de çıkardım. Geriye dönüyorum. Yine bu yolları geçerek 14'e geleceğiz. Çift ilmek yaptım. Bu noktadayım. Sola artışımı yapıyorum. Şöyle alarak ve arkadan örerek. Omuz ilmekleri. Şimdi bu noktadayım. Sağ artış yapıyorum. Devam ediyorum bu tarafa.
Başlangıç noktasındayım. Sola artış yapıyorum. Omuz ilmeklerimi örüyorum. Diğer tarafa geldim. Sağ artış yapıyorum. Devam ediyorum. 14 numaralı geri dönüş noktasına geleceğim. Önce 12 numaranın çift ilmeğine geldim. Onu örüyorum. Sonra 3 ilmek var ve 14'e ulaşıyorum. Evet, 14'ü de işaretleyelim. Şimdi geri dönüyorum. Aynı yollardan 15'e geleceğim. Çift ilmek. Buradayım. Sağ artış yapıyorum. Omuz ilmeklerini örüyorum. Şimdi burada sol artış. Devam ediyorum. Diğer tarafa geliyorum. Bu noktadayım. Sağ artış yapacağım. Omuz ilmekleri. Bu noktadayım. Sol artış. Devam ediyorum. 15 numaralı dönüş noktasına kadar. 13 numaranın çift ilmeğine geldim. Onu ördükten sonra 3 ilmek daha örüp 15 numaraya ulaşıyorum. Evet, bu tarafı bitirdik. Geriye dönüyorum. 16'ya geliyorum. Bu noktadayım. Sola artırma yapacağım. Omuz ilmeklerini öreceğim. Hala 12 ilmek olduğuna dikkat ediyorum. Omuz ilmeklerinin. Bu noktadayım. Sağ artış yapıyorum. Diğer tarafa devam edeceğim. Başlangıç noktasındayım. Burada sol artış yapacağım. Omuz ilmeklerimi öreceğim. Bu noktadayım. Sağ artış yapacağım. Ve devam ederek 16 numaralı geri dönüş noktasına geleceğim. ...14 numaranın çift ilmeğine geldim. Onu ördüm. 3 ilmek sonra 16 ve son numaralı geri dönüş noktasına ulaştım. Evet, buradan da geri dönüyorum. Ve artık geri dönüş noktalarımız yok. Bundan sonra yapacağım şey buradan devam edip artışlarımızı yapıp buradaki artışlarımızı yapıp başlangıç noktasına gelmek. Bundan sonra artık geri dönmeden yuvarlaklar halinde örgümüze devam edeceğiz. Önce bunu da bir tamamlayalım. Çift ilmek yaptım. Bu noktadayım. Sağ artış yapıyorum.
Omuz ilmeklerimi örüyorum. Başlangıç noktasındayım. Sola artış yapıyorum. Devam ediyorum diğer tarafa. Bu noktadayım. Sağ artış yapıyorum. Bu noktada sol artış yapıyorum. Bakın 16 numaralı dönüşün çift ilmeğine geldim. Onu ördüm. Şimdi devam ediyorum. Arada 12 ilmek var ve diğer taraftaki pardon, bu 15 numaralı geri dönüştü. 16'ya ulaşacağım şimdi. 12 tane örersem. Evet, 12 tane ördüm. Şimdi 16 numaralı geri dönüş noktasındayım. Onun da çift ilmeğini örüyorum. Şöyle bir düzeltiyorum. Devam edeceğim. Şimdi artışımı yapıp başlangıç noktasına geleceğim. Bu noktadayım. Sağ artış yapıyorum. Omuz ilmeklerimi örüyorum. Evet. Yaka düşürme çalışmamızı tamamladık. Şöyle bakalım ne durumdayız. Bakın buradaki omuz hattımız, diğer taraftaki de burada. Onlar hala 12'şer ilmekte. Ama ön ve arka ilmeklerimiz bayağı bir arttı. Şimdi onları sayacağım da ben. Ama bu şişte gösteremiyorum size artık çünkü bayağı doldu şiş. Şöyle yapayım, ben biraz daha uzun misinalı bir şişe alıp ilmekleri şu anki halini size göstereyim. Evet, örgüyü 60 santim misinalı başka bir şişe aldım. Bakın burada biraz daha belirgin. Şöyle omuzları katlıyorum. Ve şu uç kısımları birleştirdiğimde, örgüyü üst üste çakıştırdığımda şişleri, bakın ön yaka arka yakaya göre daha aşağıda bir duruş sergiliyor. Omuz ilmeklerimize bakalım. Aynı şekilde devam ediyor. Her iki tarafta da hiç artmadı. Ama ön ve arka ilmeklerimiz oldukça arttı. Ben saydım. Şu an önde ve arkada, bakın şu ayraçlar arası arkadaki ilmek sayım 62. Aynı şekilde öndeki ilmek sayım da 62. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Çizime tekrar dönelim. Bu bir numaralı artış noktamız henüz bitmedi. Bu nerede bitecek? Bakın bundan şuraya geçersek bir şurada bitiyor. Yani şu ön göğüs dediğimiz, bakın şu mesafenin, ön parçanın uygun genişliğe gelmesi gerekiyor bu artışların bitmesi için. Bu genişlikte nedir? Ben yine bedenlere göre bunları not aldım. Bakın small beden için 39 santimetre, medium için 40, large için 41, x large için 43 santimetre şu mesafe. Bu değerleri ilmek sayısına dönüştürürsek bunu nasıl yapacağız? 1 santimetrede 2.1 ilmek vardı. Dolayısıyla 39 ile 2.1'i çarparsam buradan yaklaşık 82 buluyorum. Yani benim small beden için şu ön göğüs kısmında ulaşmak istediğim değer 82 ilmek olmalı. Oysa ki şu an kaçtı? Saydığımda 62 buldum ben bu değeri. Bu değer 82'ye ulaşana kadar aynen bu şekilde
bu artışlara devam edeceğim. Tek fark geri dönüşlerimiz yok artık. Yaka düşürmemiz bitti. Ne yapacağız yani bundan sonra? Başlangıç noktasındayım. Burada yine artışımı yapacağım. Bakın şu noktada. Devam edeceğim. Arkayı örüp buraya geleceğim. Buradaki artırmamı yapacağım. Kol ilmeklerini öreceğim. Tekrar artırmamı yapacağım. Yuvarlak bir şekilde artık devam ediyorum. Buradaki artırmamı yapıp bu noktaya geleceğim. Buraya kadar kaç tane ilmek artmış olacak? Bakın arka için bakalım. Bir tane burada, bir tane burada 2 ilmek arttı. Ön için bakarsak da bir tane burada, bir tane burada 2 ilmek arttı. Dolayısıyla şu an 62 idi, 64'e çıktı. Yani her sırada 2 tane ilmek artıyor. Bizim ulaşmak istediğimiz değer neydi? 39 çarpı 2.1 82 ilmekti. 62'den 82'ye 20 ilmek var. Dolayısıyla bu şekilde 10 kere 10 tur atacağım ve bunun sonucunda bu ön göğüs kısmı için istediğim sayıya ulaşmış olacağım. İşte o noktada bizim bu 1 numaralı artış bölgemiz sona erecek. Bu arada diğer bedenler için de yeri gelmişken vereyim o değerleri. Dediğim gibi diğer bedenler için ön göğüs ölçümüz 40, 41 ve 43'tü. Bunlara karşılık gelen ilmek sayılarımız da 84, 86 ve 90. Yani mesela X-large örüyorsanız buradaki artırmalarınızı ön ilmek sayınız 90 olana kadar devam ettireceksiniz ki bu da daha fazla tur örmeniz gerektiği anlamına geliyor. Şimdi bu anlaşıldı sanıyorum. Bu artışları yaparak ben bu kısmı tamamlayayım. Ön ilmek sayısını 82'ye ulaştığım zaman artık bu 1 numaralı bölgeyi bitirip 2 numaralı bölgeye geçeceğiz. Orada tekrar birlikte devam edeceğiz. Evet, 1 nolu artışları tamamladım. Şu an ön ilmek sayım ve arka ilmek sayım 82 ilmeğe ulaştı. Şöyle görüntüsünü paylaşayım sizinle. 100 santim misinalı şişe aldım şu an ilmeklerimi. Bu şekilde daha net görünüyor. Bakın şöyle şu alt kısımları birleştirdiğimde uçları yakanın şu yuvarlak ön kısmının daha aşağıda duran güzel görüntüsünü net bir şekilde görebiliyoruz. Apoletlerimiz hala 12'şer ilmek sabit kaldı bu değerde. Bu ön parçasının uzunluğu hatırlarsanız şurada göstereyim. Bakın 39 santimetre demiştik small beden için. Onu da şöyle yaklaşık bir şekilde ölçmeye çalışacağım mezro ile bakın. Şöyle. Tam da gerçekten 39 santimetre civarında istediğim değere ulaşmışım. Şimdi artık bu 1 numaralı artışları tamamladık. Sırada 2 numaralı bölgemiz var. Bu bölgede ne yapacağız? Hemen bakalım yine çizimden. Bakın buradaki artışlarımız şu noktalara bakarsak omuz ilmeklerinin iç kısmında yani ayraçların iç kısımlarında olacak. Ve artırma yönleri içeriye doğru bakacak. Yani burada bakarsak içeriye doğru yani sola doğru. Bu tarafta bakarsak yine içeriye doğru yani sağa doğru olacak. İlk bölümden farklı olarak buradaki artırmalarımız 2 sırada bir olacak. Yani bir sıra artırma yapacağız, diğer sırada yapmayacağız. Ve burada yine farklı olarak ilk bölümden artırmalar sadece burada olduğu için kol ilmeklerimiz artacak her artırmada ama gövde ilmeklerimiz yani ön ve arka ilmeklerimiz sabit kalacak. Tam tersi yani ilk bölümdeki duruma göre. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Bakalım. Buradaki ne kadar artırma yapacağımız bilgisi ise şu kısım, bakın 2 numaralı kısım bu kısım, şuradaki uzunluğa bağlı olarak değişecek. Onu da yine 15 santim gibi düşündüm ben small beden için. O uzunluğa ulaşana kadar yapacağız. Yine oraya geldiğimizde o konuya tekrar bakarız. Bir de apolet omuzun uzunluğuna bakalım isterseniz. Onu teorik olarak şöyle hesaplayabiliriz. Başlangıçta ön için ilmek sayımız 36 idi. Şu an 82 ilmeğe ulaştık. Aradaki ilmek sayısını bulalım. 82'den 36'yı çıkartıyorum. 46 tane ilmek artırmışız toplam. Her sırada 2 ilmek artırmıştık. Her iki taraftan birer tane olduğu için. O nedenle 46'yı 2'ye bölüyorum. 23 tane artırma sırası örmüşüz. İlk başta ayraçları yerleştirdiğimiz bir sıramız da vardı hatırlarsanız. Toplamda 24 sıra oldu şu an. Apolet omuzun uzunluğu.
Şöyle bunun uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Hatırlarsanız 1 santimetreye karşılık gelen sıra sayımız 3,1'di. Şimdi 24 sırayı 3,1'e bölersem uzunluğum yaklaşık 7,7 santimetre çıkıyor. Hemen bakalım. Şuradan şöyle tuttuğumda gerçekten 7,5-8 arası bakın bir uzunlukta. Bu planladığım uzunluğa da şu an ulaşmış durumdayım. Evet, artık 2 numaralı bölgenin artışlarına başlayabiliriz. Yine şöyle yakınımızda olsun çalışmamız. Şu bölgenin artışlarına başlıyoruz. Dediğim gibi artışlar iç taraflarda olacak. Hemen şöyle başlangıç noktama geliyorum öncelikle. Bu bir önceki bölgenin, yani 1 numaralı bölgenin son sırasıydı. Başlangıç noktasına kadar şu an tamamladım. Şimdi hemen burada başlıyorum artışlara. Ayraçların iç kısımlarında olacak. Bakın burada bu kırmızı ayraç tarafında, burada öncesinde, diğer tarafta bu ayraçtan sonra, yani hep bu kol ilmeklerinin iç kısımlarında olacak. Diğer tarafta da hızlıca hemen göstereyim. Orada da bakın bu ayraçtan sonra, bu ayraçtan önce gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada artışımı yapacağım. Neydi? İçeriye bakacaktı artışlarımızın yönü. Yani bu tarafta sağa doğru olacak. İlk şöyle hemen ilmeği kaldırıp yukarıya sağa doğru artışımı yaptım. Ayracımızı takalım. Bakın artık kol ilmeklerimiz artmaya başladı. Şimdiden bir tane arttı. Sırayı tamamlayıp buraya geldiğimde bir tane daha artmış olacak. 12'den 14'e çıkacak ilk artırma sırasında. Şimdi bu sıra artırma sıramız, bir sonraki sırada artış yapmayacağız. Onu da aklımızda tutalım. Devam ediyorum şimdi düz ilmeklerle örerek bir sonraki ayraca kadar geliyorum. Evet, oraya geldim. Ayrıca bu tarafa alıyorum. Çünkü artık bakın iç tarafta yapıyoruz artışları. Artırma yönüm de içeriye doğru olacağı için sola doğru olacak. O aradaki ilmeği şöyle kaldırıp sola doğru olduğu için bu şekilde takıyorum. Ve arkadan batarak örüyorum. Devam edelim diğer uca kadar. Evet, geldim oraya. Burada da ayraçtan önce yapacağım ki yine içeride olsun artırmam. Yönüm ise sağa doğru, içeriye doğru bakacak. Aradaki ilmeği bu defa böyle kaldırıp şişe alıyorum ve önden şöyle çaprazlayarak örüyorum. Evet, buradaki artışlarımızı da yaptık. Diğer tarafa dek örelim. Evet, geldim oraya. Ayracı alıyorum. İç kısmında artışı yapacağım. İçeriye bakacağı için sola doğru olacak. İlmeği böyle kaldırıyorum ve arkadan şöyle arkadan geçirerek şişini örüyorum. Şimdi başlangıç noktasına kadar tekrar örelim. Evet, oraya geldik. Şimdi ilk artış sırasını tamamladık. Omuz ilmeklerimiz 14'e çıktı her iki tarafta da. Diğer ön ve arka ilmeklerimiz sabit 82 ilmek. Şimdi bir tur artış yaptıktan sonra ne demiştik? Bir sıra artış yapmayacağız. Kırmızı ayracı alıyorum ve artırma yapmadan başlıyorum ikinci sıraya. Bu sırayı hiç artış yapmadan bütün düz ilmeklerle örerek tekrar bu kırmızı ayraca kadar geleceğim. Bir sonraki sırada tekrar artırma olacak. Dilerseniz bu sırayı örüp bir sonraki sırayı tekrar göstereyim. Evet, başlangıç noktasına geldim. Bu sırada yine artış yapacağım ve artışla başlıyorum. İlk artırmam kırmızı ayracın öncesinde olacak ve içeriye doğru, yani sağa doğru bakacak. Şöyle artırmamı yapıyorum. Sırayı örmeye başlıyorum. Ne yapacağım devamında? Diğer tarafta bu iki ayraçların iç kısımlarında yine artışlarımı yapacağım. Devam edeceğim. Burada bu ayracın yine iç kısmında artışımı yapıp artırma sırasını tamamlayacağım. Sonrasında bir sıra daha yine artırmadan öreceğim. Bu şekilde devam ederek bu uzunluğu konuşmuştuk daha önce. Bakın 15 santimetre olana kadar öreceğim. Bu ilk artırma sırasına bu tarafta bir ayraç yerleştirdim. Buradan itibaren 15 sırayı ölçmüş olacağım. Ben bu kısmı öreyim. Bittiğinde tekrar görüşelim. Evet, örgüye devam ettim.
En son 2 numaralı bölgenin artışlarını yapmaya başlamıştım. Onları tamamladım. Şimdi buradaki amacım şu uzunluğun 15 santimetreye ulaşmasıydı. 15 santimetreye ulaşmak için 1 santimetre 3.1 sıra olduğu için kaç sıra örmem gerektiğini 15 çarpı 3.1 diyerek hesaplıyorum. 46 sıra çıkıyor. Burayı 46 sıra ördüm. Şöyle hemen mezroyla uzunluğunu da yine bir kontrol edelim. Evet, 15 santimetreye ulaştım. Peki ilmek sayıları ne oldu? 46 sıra örmüştüm. Kol ilmek sayım 46 ilmek arttı. 12 ilmekti bu omuz ilmeklerimiz, hatırlarsanız. Şu an kol ilmek sayım 58 ilmekte. Gövdede herhangi bir artış yapmadığım için gövde ilmek sayım değişmedi. Onlar ön ve arka parçaları gövdenin 82 ilmekte sabit şu an. Şimdi bu kısmı tamamladık. Bundan sonra 3. bölüme geçeceğiz. 3. bölümde hem kol ilmeklerinde, yani şu içteki artışlar, hem de gövdede, yani ön ve arkadaki artışlar, onlar da şu dışarıdakiler, bakın, artışlarımız olacak. Bunların ne kadar olacağı bilgisini de bize kolun nihai ölçüde ulaşmak istediğimiz, bakın bu çapı ve bedenin yine ulaşmak istediğimiz bu genişliği belirleyecek. Onu biraz yol aldıkça netleştirebiliriz. Onun için şu an söylemeyeceğim. Şimdi ne yapacağımıza bakalım burada. Dediğim gibi hem kol iç kısımlarda artış yapacağız hem de dış kısımlarda artış yapacağız. Şu an bakın ben başlangıç noktasındayım. Oraya şöyle bir ilmek kala geliyorum. Şu an başlangıç noktasındayım. Artışlarımız yine yönleri önemli. Bakın dışta, yani kol çizgilerinin, omuz çizgilerinin dış tarafında olanlar dışarıya bakıyor. İç tarafında olanlar içeriye bakacak şekilde. Yine bu resimdeki oklara dikkat ederek yapabiliriz. Ya da dediğim gibi dışarıdakiler dışa, içeridekiler içe bakacak şekilde düşünebilirsiniz bu artırmaların yönlerini. Şimdi şu an bakın burası kolumuz. Dolayısıyla başlangıç noktasının hemen öncesinde ilk artışı yapacağım. İçeriye doğru bakmasını istiyorum iç artışların. O nedenle sağa doğru olacak. Onu hemen burada başlıyorum yapmaya. Ayrıca alıyorum. Sonra dış artırmaları araya 2 tane ilmek koymak istiyorum. Hemen arka arkaya olmaması için, görüntünün daha düzgün olması için. Zaten bu reglan artışlarında da araya mutlaka 1 ya da 2 ilmek koyarız, hatırlarsanız. O nedenle bakın her ayracın dışına 2 ilmek, sonrasına ben birer ayraç daha yerleştireceğim. Dilerseniz 2 ilmek sayıp öyle de yapabilirsiniz ama görseli netleştirmek için ben bu şekilde anlatacağım. Dolayısıyla dışarıdaki artışımı 2 ilmek sonra yapacağım. Bakın 2 tane ördüm. Şimdi buraya yapıyorum. Dış artışı dışarıya doğru bakacak. Yani sola doğru olacak. Şöyle onu arkadan örüyorum. Pardon, hemen düzeltelim. Ayrıca aldıktan sonra yapacağız bu artışı. Ki buradaki bu 2 ilmeği de koruyoruz. Şöyle sola doğru yapıyorum. Yani bu 2 ilmek kalacak hep bu artırmalarımızın arasında. Devam ediyorum. Bu arada diğerlerini de yerleştirmek istiyorum ben öncelikle. Her ayraçtan bakın bu tarafta 2 ilmek öncesine. Şöyle devam edeyim. Burada 2 ilmek sonrasına. Pardon, şuraya. 2 ilmek sonrası. Devam edelim. Son ayracımız içinde yine kolun dış tarafına, yani buraya. Evet. Görüntümüz bu şekilde. Burada da böyle. Tamam, şimdi artışlarımıza devam edelim. Arka ilmeklerini örüp diğer kola geleceğim. Evet, bakın buraya geldim. Şimdi dış artırmada olduğum için
dışarıya doğru, kolun içine değil dışına doğru bakacak. Yani sağa doğru. Önce onu yapıyorum. Aradaki 2 ilmeği örüp kol içine geçiyorum. Orada da içeriye bakacak. Yani sola olacak. Şöyle artırıyorum. Devam edelim diğer tarafına kolun. Evet, oraya geldim. Şimdi kolun iç kısmındayım. İçte içe doğru bakacak artırmam. Dolayısıyla sağa doğru olacak. Sağ artırmayı yapıyorum. İki ilmeği ördükten sonra dış taraftaki artırmam dışarıya, yani sola doğru olacak. Evet, ön ilmeklerine geldik. Onları da örüp diğer kola ulaşalım. Evet, geldim oraya. Şimdi dış tarafta dışa artırma yapacağım. Yani sağa doğru. İç tarafta içe doğru. Yani sola doğru. Evet, şimdi bütün 4 bölgede de artışlarımı yapmış oldum. Toplamda 8 tane ilmek arttı bu sırada. Hem ön hem kol hem de arka, her bir parçamız 2'şer tane ilmek artmış oldu. Şimdi başlangıç noktasına kadar örüyorum. Evet, başlangıç noktasına geldim. Şimdi 3. bölgedeki bu artışlarımız da tıpkı 2. bölgede olduğu gibi 2 sırada bir yapılacak. Bu sırada artırma yaptık. Bir sonraki sırada artırmadan öreceğiz. Yani ayraçlara geldiğim halde artırma yapmadan devam ediyorum. Bütün sırayı bu şekilde artırmadan öreceğim. Yani bir tur atıp turumu tamamlayıp tekrar bu kırmızı ayraca gelene dek öreceğim. Ondan sonraki sırada bu geçen sırada gösterdiğim şekilde yine artış yapacağız. Bu şekilde bir sıra artırarak bir sıra artırmadan örmemize devam edelim. Ne kadar öreceğimiz bilgisini ben dediğim gibi bir miktar yol aldıktan sonra döndüğümde sizinle paylaşacağım. Evet, 3. bölgenin artırmalarını da tamamladım. Öncelikle şöyle bir göstereyim size. Şöyle bakın, şurası. Sonra da ne yaptığımı anlatayım. Şimdi ikinci bölgeyi tamamladığımızda kol ilmek sayımız 58, ön ve arka ilmek sayımız 82 idi. Üçüncü bölgeye başlarken bizim bu bölgede ne kadar artırma yapacağımıza etkisi olan 2 tane faktör vardı. Bunlardan ilki bu kol ve beden ölçüsü, ulaşmak istediğimiz nihai ölçüler. İkincisi de robanın boyu. Şimdi kol ve beden ölçülerine bakarsak, standart tablolardan aldığım değerlere göre bakın, bedenlere göre bu üst kolun en geniş noktasındaki genişliği small, medium, large ve x large bedenlere göre 34, 36, 38, 40 cm olmalı. Ben bunların ilmek karşılıklarını buldum. 1 cm için 2.1 ilmekti hatırlarsanız. 2.1 ile çarparak kendi bedenim üzerinden devam edeyim. 34 cm 71 ilmeğe denk geliyor. Aynı şekilde beden içinde yine standart tablolardan aldığım ölçüler bakın 50, 52, 54 ve 58 cm. Bunların da ilmek karşılıklarını buldum. Onlar da bu şekilde oldu. Yine small bedenden gidersem 50 cm için 105 ilmeğe ihtiyacım olduğunu buldum bu değerlerle. Şimdi yaptığım artırmalar sonucunda hangi ilmek sayılarına ulaştım onu söyleyeyim. 7 kere artırma yaptım bu noktada. 2 sırada bir artırma yaptığım için 14 sıra örmüş oldum toplamda. 7 artırma sonucunda her parçam 14 ilmek artmış oldu. Yani kol 14 ilmek arttı. 58'den 72'ye çıktı. Ki benim ulaşmak istediğim değer de 71'di. Bu noktada istediğim değere ulaşmış oldum.
Bedene bakarsam ön ilmek sayımda 82 idi. 14 arttığında 96'ya çıktı. Bakın burada small beden için 50 santimetrenin karşılığını 105 ilmek olarak görüyorum. Ben şu an 96 ilmekteyim ama birazdan göreceğiz. Kol altlarına ilave ilmekler alacağım. 8 tane ilmek alacağım. Dolayısıyla onunla birlikte 104 ilmeğe çıkacak ilmek sayım. O da yine sonuçta istediğim değere ulaştığımı gösteriyor. Bir ilmek eksiğindeyim. Benim için kabul edilebilir bir değer. Şimdi bu iki değeri sağladım. İkinci kriterimiz neydi? Robanın uzunluğu. Bunu da açıkçası en güzeli prova ederek anlayabilirsiniz. Beden ölçülerini de yine prova etmenizi tabii ki tavsiye ederim ama bunu da özellikle. Şöyle bakın, ben ilmek sayısı çok fazla olduğu için ilmeklerin yarısını ikinci bir şişe taktım. Bir noktadan sonra ikiye bölerek, bakın 2 şişte şu an. Toplam 2 tane şişim var. Ancak yetti. Bu şekilde prova ettim. Hem beden ölçüsünü, bedenin genişliğini, hem kolun bu üst kol genişliğini, bunları da görmüş oldum. Ama daha da önemlisi şu roba uzunluğunu gördüm. Şu an hemen hemen olduğu gibi ama bir iki sıra daha örersem bence daha rahat olacak. O nedenle ben bu artırmalardan sonra artık artırma yapmayacağım. Çünkü ilmek sayılarım yeterli geldi kol ve beden için. Artırma yapmadan sadece 2 sıra daha öreceğim. Bu robayı biraz daha uzatmak için. Dilerseniz onun da ölçüsünü vereyim şu an. Şuradan ölçersem, bakın yakanın hemen şu noktadan yaklaşık 26 santimetre. Ben bir iki sıra daha öreceğim. 26,5-27 santimetre kadar olacaktır. O da yeterli gelecek. Dediğim gibi bu noktada yeterli olup olmadığını örgünüzün karar vermeniz için yapacağınız en güzel şey prova etmeniz. Kendinize ya da uygun bir kazanızı ölçerek prova yapın. Hem beden genişlikleri, kol ve beden genişliği, hem de roba boyunu ona göre karar verin. Kendi ihtiyacınıza göre, eğer biraz daha artırmanız gerekiyorsa artırmaya devam edin. Boyunu uzatmanız gerekiyorsa sadece artırmadan birkaç sıra daha örün. Şimdi ben bu 2 sırayı da örüp tekrar döneceğim. Evet, ilave 2 sıra daha ördüm. Artık robayı tamamlamış oldum. Şimdi ilk iş olarak şu 2 ilmekleri işaretlediğim mavi ayraçları çıkartıyorum. Şimdi kol ilmeklerimiz çok net bir şekilde ayraçların arasında belli, bakın her iki tarafta da. Ön ve arka ilmeklerimiz de yine belli. Şimdi sıra başındayım. Bu ayracım benim hep kalacak, kırmızı ayracım. Sıra başımı gösteriyor çünkü. Buradan itibaren arkanın ilmekleri, şimdi bunları örüyorum. Kola kadar geleceğim. Evet, kol ilmeklerine geldim. Bakın şu 2 ayraç arasındaki ilmekler kol ilmeklerim. Şimdi kol ilmeklerini bir iğneye geçirdiğim bir ip parçasını alacağım şimdi ve beklemeye alacağım onları. Önce gövdeyi öreceğiz çünkü. Şöyle bütün ilmekleri bu iğneyle ip parçasına geçiriyorum. Evet, bir sonraki ayraca dek bütün kol ilmeklerini ipe aldım. Şöyle bağlayalım ipin ucunu da. Şimdi
Burası örüp geldiğimiz arka taraf. Kol ilmeklerini ayırdık. Burası da ön taraf. Şimdi bu iki parçayı birleştireceğiz. Araya ilmek alacağız ama kol altına. Hatırlarsanız kol altına şurada ilmek alacağımı söylemiştim gövdeye. 8 ilmek alacağım. Şu tablodan bedenlere göre ilmek sayılarını da göstereyim. Small için 8 tane ilmek alacağım kol altına. Medium için 8, large için 10, x-large için 12 gibi düşündüm. Bakın burada bir önceki aşamadaki kol altındaki bu 3 numaralı artırmaları da yazdım. Ben 7 artırma yapmıştım small için. Medium ve large için 9, x-large için de 10 artırma olarak burada hesapladım. Eğer bu şekilde artırmalarımızı yaparsak bunun sonucunda bakın gövde ilmek sayıları small için 104, medium için 110, large için 114, x-large için 122 ilmeğe karşılık geliyor. Bunlara karşılık gelen santimetre ölçüleri de bu şekilde. Bu tabloyu da ben paylaşacağım. Siz öreceğiniz bedenlere göre buradaki benim tavsiyem olan değerlerden faydalanabilirsiniz. Ama her zaman söylüyorum, bunlar tavsiyeler. Siz prova ederek kendinize ya da bir giysinize ölçerek ilerlerseniz çok daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi kol altına 8 tane ilave ilmek alacağım. Onu da hemen basit şekliyle şöyle bakın. Şöyle ipi kıvırıp parmağımla takıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmek alıp şimdi iki parçayı birbirine birleştireceğim. Burada ipi sıkı tutabiliriz, bolluk oluşmasın. Şimdi ön ilmeklerini örüyorum. Bunları örüp diğer kolda da aynı işlemi tekrarlayacağım. Diğer kola geldim. Yine ayrıca çıkarıyorum ve kol ilmeklerini yine bir parça ipe alıyorum. Bakın o ilmekler de burası. Aynı şeyi yapacağım. Şu noktada tekrar görüşelim. Evet, bu kol ilmeklerini de ipe aldım bakın. Şimdi araya yine 8 tane ilmek alıp diğer arka parçayla birleştireceğim. Burası başlangıç noktası. Bunu koruyorum. Tur başımı takip edebilmek için ve iki tarafı birleştiriyorum. Şimdi artık örgümüz yine yuvarlak bir örgüye dönüştü. Kol altından aşağıya doğru, etek ucuna doğru öreceğimiz gövde kısmına şu an başlamış olduk bu sayede. Sadece şu kol altına aldığım ilmeklere bir gelip onu göstermek istiyorum. Kol altı ilmeklerine geldim. Onları da örüyorum. Evet, sonra gövde ilmeklerinden devam ediyorum. Bu şekilde kol altını birleştirmiş olduk. Diğer tarafta da yine oraya geldiğimizde o ilmeklerimizi örerek dediğim gibi yuvarlak bir örgü formatında örmeye devam edeceğiz. Gövdeyi istediğimiz uzunluğa gelene dek. Şimdi video oldukça uzun oldu bu noktaya kadar. Ben o nedenle burada videoyu tamamlayacağım. Kazağın gövdesi ve kollarını, yani kalan kısmını ikinci videoda anlatmaya devam edeceğim. O zaman şimdilik hoşça kalın. İkinci videoda görüşmek üzere.